5 tane geisha bölgesi var Kyoto'da. Burası en büyüğü. Stajyer bir geisha'dan 1,5 saatlik hizmetin ücreti 500. Bu mesleğin her kolu tamamen kadınlar tarafından yönetiliyor. Hiçbir şekilde erkek yok bu mesleğin içinde. Gerçek geisha göstereceğim size bebekler. Olacak. Bulacağız arkadaşlar. Bulacağız. Bu evlerde bugün de geishalar yaşıyor. Stajyer geishalar ve mama dedikleri evi yöneten kadın. Geishaların yaşadığı ev. Eski geleneksel perdeleri kullanıyorlar. Bambu perdeler. Bir tane geisha'yı yakaladım. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Neredeyiz? Kyoto'dayız. Kyoto'nun 5 çiçek kasabası var. Onlardan bir tanesi olan Giyon'dayız. Ve Giyon'un en büyük tapınağındayız. Bugün geishaların peşinde koşacağız. Onları bulmaya çalışacağız. Bahsettiğim gerçek geishalar, öyle turistik dolaşanlar vesaire değil. Evet, gerçek geishalar hala varlar ama Kyoto onların merkezi olmasına rağmen sadece 200 tane kalmış geishalardan. Burada geisha denmiyor aslında. Burada geiko deniyor. Geiko-san, geyik değil, geiko-san. Bu güzel tapınakla başlamak istedim. Muhteşem bir tapınak. İnsanlar şans getirsin diye çanları çalıyorlar. Ve burada fenerler var. Şu anda gördüğünüz bu kimonolu kişiler geisha değiller. Bunlar gezmeye gelmiş turistler. Bazıları Çinli, bazısı Koreli. Bugün size geisha nedir onu anlatacağım. Çünkü büyük bir yanılgı var geishalık makamı diyelim hakkında. Çok fazla geishaların erkeklere cinsel anlamda hizmet veren seks köleleri ya da işçileri olduğu düşünülüyor. Kesinlikle cinsel anlamda bir meslekleri yok. Geishalığı anlatmaya başlıyoruz. Geisha nedir? Peki neden karanlıkta çekiyorum? Çünkü geishalar gündüz dışarı çıkmıyorlar arkadaşlar. Onları yakalamamız imkansız ötesi. Zaten 200 tane var olduğunu da düşünürseniz iyice imkansızlaşıyor. Haydi sizi geisha mahallesine ışınlıyorum. Evet arkadaşlar, peki geisha nedir? Gay, homoseksüel anlamına geliyor. Sha da adam dersem de inanmayın. Gay sanat, yani sanat güneşi, Zeki Müren gibi. Sha da kişi anlamına geliyor. Geiko, kadın. Burada geiko diyorlar. Sanatçı kadın, sanatkar kadın. Geisha, sanatçı, kişi demek. Evet, şu anda neredeyiz? Gokagai. Yani Kyoto'daki 5 çiçek kasabasından bir tanesindeyiz. 5 tane geisha bölgesi var Kyoto'da. Burası en büyüğü. Gion-kobu, Gion-higashi, Ponto-cho, Miyagawa-cho ve Kamishichiken. Bu Gion 5 taneden bir tanesi. Buraların ana sokakta değil ama ara sokaklarda çekim yasak. Tabii ki biz yasak falan dinlemeyen insanlar olduğumuz için çekeceğiz. Geishalar yok olmakta. Dediğim gibi son 200 tane kalmış Kyoto'da. Tabii ki başka şehirlerde de vardır ama Kyoto merkezi. Maiko'lara stajyer geisha deniyor. Bunlar 5 sene eğitim alıp geisha oluyorlar. Dediğim gibi ilk senesi çok sert geçiyor. Kafalarına vura vura ilk sene işte müzik, dans vesaire, temizlik her şeyi yaptırıyorlar. Ve stajyer oldukları için çok az para alıyorlar. Kyoto'daki geishaların kuralları var. Diğer şehirlerde bu kadar sert değil. Mesela burada evli olamıyorsun. Japon olmak zorundasın. Başka şehirlerde evlilik serbest. Stajyer bir geisha'dan 1,5 saatlik hizmetin ücreti 542 dolar arkadaşlar. Sadece stajyerden. Ne kadar kazanıyorlar stajyerler? 20.000 yen. Yani yaklaşık 150 dolar para kazanıyorlar.
geishalığı geçmiş. Bu arada en yaşlı geisha 82 yaşında ve hala görevde. Hala geishalık faaliyetini yerine getiriyor ve çok popüler. Aylık 150 dolar alıyorsun ama yani bu Japonya için çok düşük bir ücret. Bunlar geishaların çalıştığı evler. Stajyer geisha değilseniz ve normal bir geishaysanız hizmet verdiğiniz restorandaki ya da çay evindeki ücretiniz 1,5 saatliği arkadaşlar 2000 dolar. 2000 dolar. Yani o çay seremonisi geisha tarafından eğlendirilmek, müziklerle, danslarla vesaire 2000 dolara mal oluyor. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimlerle beraber olmuş buralarda. İnanılmaz şeyler var. Dünyanın tüm ünlü zenginleri buralardan geçmiş. Bakın size zengin dedim. Görüyor musunuz? Zamanında işte bu evlerde çalışan geishalar borçlanıyorlar. Çünkü eğitimleri böyle yıllarca sürüyor ve eve borçlanıyorlar. Mama-san dedikleri işte evi yöneten kadın var. O da eski bir geisha oluyor. Bu arada bu mesleğin her kolu tamamen kadınlar tarafından yönetiliyor. Hiçbir şekilde erkek yok bu mesleğin içinde. Öğretmenleri var. Onlar da kadın. Bazen öğretmenlerin arasında erkekler olabiliyormuş. Ama genel olarak kadınlar veriyorlar. İşte tarih dersini, müzik dersini, dans dersini. Ya çok entelektüel olmak zorundalar geishalar ve çok iyi bir eğitimden geçmek zorundalar. Ya hiç daha denk gelemedim. Ne dedik? Gündüz çıkmıyorlar arkadaşlar. Sadece gece çıkıyorlar da. J.P. Morgan zamanında bunun yeğeni, J.P. Morgan'ın yeğeni bir geisha'ya aşık oluyor. O hani şu anda yok ama o zaman eve borcu var. Borcu ödeyip alıp Amerika'ya götürüyor ve orada evleniyorlar. Kadın bayağı bir reddediyor ama. Bu arada Japonya başbakanlarından, politikacılarından geishalarla evlenenler var. Yani öyle kirli bir meslek olarak görülmüyor. Çok saygı duyulan bir meslek olarak görülüyor. Hatta ulusal hazine olarak kabul ediliyor geishalar. Ya. Ben geisha deyince herkes hayat kadını zannediyor. Değil arkadaşım. Değil. Gerçek geisha göstereceğim size bebekler. Olacak. Bulacağız arkadaşlar. Bulacağız. Bak bunlar sahte. Gerçeği görünce anlayacaksınız. Arkadaşlar sokak inanılmaz turist kaynıyor. Orada bir geisha'yı çekmek, görmek imkansız zaten. Yani gerizekalı turistlerin olduğu yerde ot bitmez. Öyle bir aptal kitle. Şimdi size biraz Giyon'u gezdireceğim. Sonra tekrar geishaların yaşadığı sokaklara, Çiçek kasabasına gideceğiz. Şimdi ne dedik? Geisha olmak çok pahalı bir şey. Eskiden, bugün değil. Geisha olmak için borçlanıyorlardı çalıştıkları evlere ve şimdi size neden bu kadar pahalı olduğunu anlatacağım. Bir kere o giydikleri kimonolar inanılmaz pahalı. Binlerce dolar bugün. İpek çünkü. Sadece saçlarına böyle onlarca toka takmak zorundalar. 248 bin. 324 bin. Şöyle diyeyim. 150, 1500, 15 bin 100 dolar. 150 bin 1000 dolar. Şu gördüğünüz 2000 dolar. Şu 3000 dolar. 1000 dolardan biraz fazla. Ve bunlardan onlarca, yüzlerce olması gerekiyor. Burası sadece geishalar için ürün satan bir dükkan. El yapımı. Çoğu değerli kemiklerden ya da yasak olmasına rağmen belki de fil dişinden yapılıyor ve binlerce dolar para gerekiyor. Hala da öyle ama bugün o borç için çalışmıyorlar. Çünkü bu sefer kadın ticaretine giriyor iş yani. Şey olarak Japonya'da artık özgürler. İstediği zaman da bırakabiliyorlar. Bunlar üzerindeki makyajı da görüyorsunuz.
Evet, bir tane stajyer geishayı yakaladım. Stajyer değil, pardon. Stajyer değil arkadaşlar. Saçından anlıyorsunuz. Bu saçı bozmamak için plastik ya da işte kauçuktan yastıklarda yatıyorlar. Şu anda bu gördüğünüz dünyanın en büyük geisha evi. Soldaki. Geisha. Allah, geisha tarafından kötü bakışa, uğursuzluğa uğramayayım. Ay ne güzel ayakkabıları görüyorsunuz değil mi? Araba Allah belanı versin ya. Şöyle uzaktan çekeceğim şimdi. Çok fazla rahatsız etmeyeyim. Şu anda gördüğünüz bu çay evindeki partilere Oza Shihiki diyorlar. Tabii ki bu partilere katılan kişiler genelde aşırı zengin Japonlar oluyor. Buradaki gördüğünüz evlerin çoğu bu partilerin düzenlendiği evler. Çok zenginlere dans ediyorlar geishalar, müzik yapıyorlar. Müzik aletleri dersleri de var. Şarkı söylüyorlar. Japon performans sanatları alanında eğitim alıyorlar çok usta kişilerden. Sadece kadınlar geisha olabiliyor ama 1751'e kadar aslında erkekler yapıyormuş. Evet. Geishalar harbiden gaymiş. Çünkü kadınlar için samuray döneminde ahlaki olarak doğru bulmuyorlar. Ve bizdeki zenneler gibi aslında. Hani var ya Osmanlı'da böyle zenneler dans ediyor erkekler haşşırı huşşuru diye. Burada da geishalar bir dönem erkekmiş. Sonra ama şu anda tamamen kadın. Bakın şimdi size bir tabela göstereceğim. 10.000 yen ceza keseriz diyor. Fotoğraf çekerseniz biz zaten fotoğraf çekmiyoruz. Ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. İkisi arasındaki farkı bilemeyeceklerse zaten Japon olmasınlar. Siz Sony'yi nasıl icat ettiniz Japonlar diye. Burada geishaların ya da stajyer geishaların dersleri ve saatleri yer alıyor. Hangi hocanın girdiği vesaire. Bildiğiniz üniversite gibi bir şey aslında. İşte buraya zenginler geliyor. Bill Gates gelmiş. Dubai prensi gelmiş. Burada çay seremonisine katılmış. Bana diyorsunuz abi çay seremonisine neden katılmıyorsun? Param yok arkadaşlar. Ya $1000 mı vereyim çay seremonisine katılmak için? Ya böyle bir şey mümkün mü? Geisha değil. Kralı gelse $1000 vermem çay için. Bu arada bu evlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Sadece çay seremonisi değil, evlerde de yaşıyorlar. Burada bu evlerde yaşayan geishaların isimleri ya da işte stajyer geishaların isimleri var. İşte burası Japonya'nın en eski çay evi diyelim. Çay. Tea house. Burada ta samuray zamanlarından beri çay seremonisi yapılıyor. Hala en çok geishanın çalıştığı yer burası. Kırmızı görüntülü. Normalde gündüz çok fazla turist oluyor bunun önünde. Bir geisha görebilir miyiz acaba diye. Burada çok önemli bir generale yani bir samuraya suikast düzenlenmiş. Ve o o sebeple de ünü artmış, daha da artmış. Burada beklerseniz geisha görme şansınız çok yüksek. Ya bu arada çekmek de sıkıntılı. Çünkü çok gizli bir meslek bu. Arkadaşlar çok şanslıyız. 2 tane geçiyor şu anda. Çekilmek istemiyorlar ama şimdi size bunu da göstermek istiyorum. Yani arada derede kalıyorum. Biraz çekmekte bir şey olmaz ya. Şu anda turistler azaldı. Hepsi defolup gitti. Aynı saatte geliyorlar. Ya buraya gelecekseniz 8'den sonra falan gelin. Çay seremonisi dedikleri seremoni yapıyorlar. Tabii ki bu sadece çay değil. Başka şeyler de yapıyorlar. Dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar, enstrüman çalıyorlar ve sohbet ediyorlar. Sohbet etme konusunda da uzmanlaşıyorlar. Size gösterdim. Eğitim alıyorlar uzun süre, yıllarca eğitim alıyorlar. Bir üniversite eğitimi gibi, hatta daha sert bu eğitim. Şu amca bana tip tip bakıyor, neden? Geldi turist gruplarını kovalıyor, bana bir şey demedi. Şimdi
Ben geisha dediğim zaman herkes diyor ki he 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 böyle sırıtıyor falan. Öyle bir saçma hareket var. Bakın bu insanlar eğlendirici. Hayat kadını değiller. Kesinlikle değiller. Hatta Japon hükümeti ulusal hazine kabul ediyor bu kadınları. Çok 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 önemli bir Japon kültürü. Dediğim gibi sanatçılar aslında. Gerçek anlamda sanatçılar. Peki neden böyle bir algı var? Geisha deyince işte bıyık altından sırıtıyor insanlar. Yani he 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 falan işte hani geisha. Bunun sebebi çok basit. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD biliyorsunuz feci bir şekilde 2 tane Japon şehrini bombalıyor. Atom bombası atıyor Nagasaki ve Hiroşima'ya. Ondan sonra Amerika Japonya'yı işgal ediyor arkadaşlar. Birçok asker geliyor, Amerikan askeri ve çok kötü şeyler de yapıyorlar. Birçok Japon kadına tecavüz ediyorlar. Alman kadınlarına tecavüz ediyorlar Almanya'da. Sovyet ordusu yine Kızıl Ordu Alman kadınlarına tecavüz ediyor. Tabii ki tarihi yazanlar Amerikalılar ve Ruslar olduğu için o dönemde bunlardan bugün bahsedilmiyor. Birçok Japon, Alman kadın intihar ediyor. Amca seni çekmiyorum ki ben ya. Amca nasıl triplere giriyor ya. Triplere giriyor. Tarkan tripleri. Böyle olunca birçok Amerikan askeri gelince ülkedeki tüm hayat kadınları, bakın çok yanlış anlaşılmaya müsait bir şey bu. Japon kadınları hayat kadını olmuyor. Ülkenin dört bir yanından hayat kadınları da geliyor. Türkiye'de de var şu anda, Suriye'de de var. Suudi Arabistan'da da hayat kadını var yani. Dünyanın her yerinde hayat kadınları var. Fakirlik de var. Hayat kadınları akın akın Amerikalı askerlerin olduğu yere geliyor. Çünkü Amerikalı askerlerde para var. Amerikalı askerlere kendilerini satabilmek için, yani daha çok para kazanabilmek için yüzlerini boyuyorlar ve geisha kılığına giriyorlar. Tabii ki on binlerce dolarlık geisha ipek elbiseleri almıyorlar ama Amerikalı askerleri zaten ne anlayacak yani? Bugün de ne anlıyor? Geisha kılığına giriyorlar ve dünyada bu şekilde geishaların hayat kadını olduğuna dair bir imaj doğuyor. Aslında öyle bir şey yok. Zaten olan yerleri de gösterdik size. Hayat kadınlarının olduğu yerleri de gösterdik. Osaka'da, Tokyo'da önceki bölümlere bakarsanız bunlar açıkça yapılıyor ama dediğim gibi geishalar kesinlikle değil. Çok çok sıkı eğitimden geçen entelektüel diyebileceğimiz insanlar. Japon başbakanı, politikacılar ve işte anlattığım JP Morgan'ın yeğeni geisha ile evleniyor. Yani öyle evlenmek de zor, kabul etmiyorlar. JP Morgan'ın yeğenini defalarca reddediyor. Evet, kökünde aslında hayat kadını olma durumu var ama çok 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 başlangıç noktasında, öyle diyebiliriz. Şimdi Giyon'a çok yakın başka bir geisha bölgesindeyiz. Başka bir geisha bölgesi demek doğru mu olur bilemiyorum ama bu evlerde bugün de geishalar yaşıyor. Stajyer geishalar ve mama dedikleri evi yöneten kadın. Bunlar muhtemelen emekli geishalar oluyorlar diyelim. Evi yönetiyorlar. Hala tabii onlar da geisha kabul ediliyor ama daha yaşlıca. Dediğim gibi 82 yaşındaymış, hala çalışıyormuş. Geisha, bunların bazıları restoran hala ama bazıları hala geishaların yaşadığı ev. Eski geleneksel perdeleri kullanıyorlar, bambu perdeler. Bunlar da Fransız geishalar. Son durağımıza doğru gidiyoruz ama orada benim size bir şey anlatmam pek mümkün değil. Sorry guys. Güzel çalıyorlar. Izumo no Okuni. Bu tarafa gidip anlatacağım. Heykelini gördüğünüz hanımefendi çok çok önemli birisi. Kabuki tiyatrosunun kurucusu kabul ediliyor. Vay vay vay. Nehir. Burası bir Avrupa şehrine benziyor.
Nehrin üzerinde bir köprü ve şöyle Avrupa'yı bir bina gibi bir şey var. Bu hanımefendi geliyor. Bu savaştan çıkmış ülke. Çok çok büyük bir savaş var. Sekihabara Savaşı. Bu savaşı size anlatmam lazım çünkü çok çok ilginç bir savaş. Aslında Japonya'nın birleşmeden önceki son büyük savaşı mı diyelim? Bir önceki diyelim. Ieyasu diye bir shogun var. Çok büyük, en büyüğü. Japonya'yı 250 yıl yönetecek ailenin başı. O da Nobunaga'nın eski askerlerinden. Ieyasu Reis burada bir savaşa giriyor. Ve karşısındaki adamlar inanılmaz güçlü, sayıca daha fazla. Sekigahara Vadisi'nde Ieyasu'yla Mitsunaru'nun orduları karşı karşıya geliyor ama Ieyasu bundan önce bir mesaj alıyor. Hideyaki diye Mitsunaru'nun komutanı var. Hideyaki diyor ki ben diyor ihanet edeceğim kardeşim diyor ama Ieyasu inanmıyor. Yine de bir şüpheleniyor. İki dağda Hideyaki'nin askerleri konuşlanıyor. Mitsunaru'yla Ieyasu'nun askerleri karşı karşıya geliyor. Savaşmaya başlıyorlar. Hideyaki'nin yani ihanet edecek adam savaşın hangi tarafın üstün geleceğini bekliyor. Tam onu beklerken artık Ieyasu anlıyor kaybedecek. Silahla Hideyaki'nin askerlerine ateş etmeye başlıyor. Yani diyor ki tarafını seç artık diyor. Çok geç olmadan. Hideyaki de karşı tarafa saldırıyor. Ieyasu bu sayede kazanıyor ve 250 yıl boyunca Ieyasu'nun ailesi samuray hükümeti olarak Japonya'yı yönetiyor. Tabii ki nereden geldik? O kadının heykelinde bu savaştan sonra yıkılmış Kyoto'da, zarar görmüş Kyoto'da dans ettiğini yazıyordu. Oradan aklıma geldi ve size anlatmak istedim. Çünkü Japonya'nın en önemli savaşlarından bir tanesi. Bu hanımefendi Kabuki tiyatrosunun kurucusu kabul ediliyor. Çünkü o savaştan sonra burada böyle gelip danslar ediyormuş ve insanları, genç kızlara eğitim vermeye başlamış. Peki geishalar nasıl başlıyor? Japonya savaşlarında çok fazla çocuk ailesiz kalıyor. Onlar da Kyoto'ya gelip burada hayat kadını olarak çalışmaya başlıyorlar. Küçük çocuklar ya da ergenliğe erişmiş çocuklar, kız çocukları, yani her yaştan var. O dönemdeki bu yaş algısı bizim gibi değil. Yani o zaman da sapıkça da şu anki gibi değil, yani yasak değil vesaire. Bu ailesiz kalmış kızlar burada hayat kadını olarak çalışmaya başlıyor. Ama böyle daha üst seviye ailelerden gelen, samuray sınıfından gelen kızlar mesela daha entelektüel. Onlar da çalışmaya başlıyor bu çay seremonisinde ama daha çok bilgililer. Onlarla beraber bu geisha kültürü yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ama sonradan işin içinden cinsellik çıkıyor. Sadece ve sadece dediğim gibi hizmet sektörü olarak devam ediyor bugün de ama 200 tane kalmış. Bugünse bunu anlatmaya çalıştım. Zor olsa da. Çünkü ışık çok az var ve çok çetrefilli bir konu Japon tarihi. Özellikle samuraylar kısmı. Bunu size bol bol anlatacağım. Son bölümde de ona değineceğiz bolca Kyoto'da. Kesinlikle onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim yıllarca yaptığım okumaların, araştırmaların sonucunda güzel bir bölüm olacağını ümit ediyorum. Daha tabii Japonya'yı çok anlatacağım. Şimdi sonbahardayız. İlkbaharda da geleceğim. Japonya'dan bir 100 bölümü anlatmam lazım. Çünkü Japonya anlat bitecek bir tarihe sahip değil. Çok enteresan şeyler hala dönüyor burada. Yavaş yavaş güzel bir dijital ansiklopedi mi diyelim olacak Japonya hakkında. Tabii yani Japonya demek sadece tarih demek değil. Her şeyini anlatıyoruz Japonya'nın. Çünkü Japon kültürü çok farklı dünyadaki bütün kültürlerden. Bugün size geishaları anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde Kyoto'da görüşürüz.